Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, yapımı çok kolay kahvaltılık sos hazırladım. Üstelik bu sosu hazırlarken hiçbir közleme işlemi yapmıyoruz. Bu kahvaltılık sosumu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kahvaltılık sos tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bütün sebzelerimizi güzel bir şekilde yıkadık ve süzdürdük. Bir baş sarımsağın da kabuklarını soydum. Tarifimde 2 kilo kapya biber kullandım. Biberleri ikiye kesiyorum, içerisindeki çekirdekli bölümlerini temizliyorum. Tabii ki kök kısmını da almayı unutmuyoruz. Daha sonra küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Bütün malzemeleri rondodan geçireceğiz, o yüzden ilk olarak küçük küçük doğrayarak hepsini hazırlıyoruz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 2 kilo kapya biberi hazırlayıp kenara alıyoruz. Tarifimde yarım kilo kıl biber kullandım. Ben biberleri acı ve tatlı olarak karışık kullandım. Sizler isterseniz sadece tatlı ya da sadece acı kullanabilirsiniz. Kıl biberlerin uç kısımlarını ve sap kısımlarını kesiyorum, küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Hazırlamış olduğumuz biberleri de kenara alıyoruz. Bu tarifimde 1 kilo domates kullandım. Kullanmış olduğunuz domateslerin bardak domates olmasına özen gösterin. Hem daha fazla domates çıkıyor hem de çok fazla suyu olmuyor. Domateslerin kök kısımlarını alıyorum, kabuğuyla birlikte küçük küçük doğruyorum. Hazırlamış olduğumuz domatesleri de kenara alıyoruz. Kapya biberleri küçük küçük doğradım, kıl biberlerimi doğradım, domatesleri küçük küçük doğradım ve sarımsakları hazırladım. İlk olarak rondodan kapya biberlerini geçireceğiz. Bu aşamada geçirmiş olduğumuz malzemelerin tamamen püre olmasına özen gösterin. Rondonun içerisine kapya biberlerini koydum, tamamen püre oluncaya kadar çekiyorum. Bir dakikanın sonunda rondonun kapağını açıyorum. Kenar kısımlarındaki irili kalmış olan kapya biberlerini içeriye doğru ittiriyorum. Kapağını kapatıyorum. Kenar kısımlardaki kapya biberlerin de tamamen püre olmasını sağlıyorum. Kapya biberlerini hazırladım. Kıvamı da oldukça güzel olduğu tenceremizin içerisine boşaltıyoruz. Bütün kapya biberlerini hazırladıktan sonra domatesleri de kabuklarıyla beraber rondonun içerisine koyuyorum. Domatesler de tamamen püre haline gelinceye kadar rondodan geçiriyorum. Domatesler püre haline geldi. Rondonun içerisindeki domatesleri hiç boşaltmadan içerisine sarımsakları ekliyorum. Böylelikle sarımsaklar da çok kolay bir şekilde püre haline gelecek. 1 dakika boyunca da sarımsaklarla beraber çektiğim domatesleri tencerenin içerisine koyuyorum. Yarım kilo acı tatlı karışık olan kıl biberini rondonun içerisine koyuyorum. Onu da püre haline gelinceye kadar rondodan geçiriyorum.
Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Biberleri de tencerenin içerisine koyuyorum. Bütün malzemeleri rondodan çekip tencerenin içerisine koydum. Sosumuzu ocağın üzerine koyuyoruz. Ocağımızın altını yüksek ateşe açtık. Güzelce sosumuzu karıştırıyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kaynamadan diğer malzemelerini koyacağız. Sosun içerisine 1 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Kesinlikle ince tuz ya da sofra tuzu kullanmıyoruz. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiberi koyuyorum ve güzelce karıştırıyorum. Ben bu baharatları kullandım. Sizler istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Kaynamaya başlamadan önce içerisine yarım su bardağı üzüm sirkesini koyuyorum. Yarım su bardağı zeytinyağını ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Artık sosumuzu kaynaması için bırakıyoruz. Arada bir de mutlaka karıştırıyoruz. Kahvaltılık sosumuz kaynamaya başladı. 1 saat boyunca bu şekilde kaynatacağız. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. 1 saatin sonunda sosumuz oldukça güzel bir şekilde kıvam aldı. Tenceremizi ocaktan alıyoruz. Tenceremizdeki sosumuz hala çok kaynar. Hiçbir soğutma işlemi yapmadan direkt kavanozların içerisine koyacağız. Yıkayıp kurulamış olduğum konserve kavanozunu alıyorum. Ağız kısmına honiyi koyduktan sonra kavanozun ince kısmına gelinceye kadar sostan dolduruyorum. Bu sos gerçekten çok lezzetli oluyor. İsterseniz kahvaltıda kızarmış ekmeğinizin üzerine sürebilirsiniz. Ya da köftenizin ve makarnanızın yanında sos olarak kullanabilirsiniz. Tencerenin içerisindeki bütün sosu doldurdum. Daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum. 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Hazırlamış olduğum bu malzemelerle 2 tane yarım litrelik kavanoz, 3 tane 250 mililitrelik kavanozla sosumuz çıktı. Hazırladığım şişelerin üzerine hala sıcakken kapatıyorum. Soğuyana kadar bu şekilde bekleteceğiz. Soğuduktan sonra şişelerimizin üzerine açıyoruz. Güneş görmeyen serin bir yerde saklayarak kış boyunca tüketebilirsiniz. Sizlere bu güzel sosun bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Kıvamı oldukça güzel ve çok lezzetli sosumuz oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.